Bazen dünya önümüze öyle bilmeceler koyar ki en parlak zihinler bile çaresiz kalır. Şimdi gelin bizi hem kendine çeken hem de rahatsız eden, arkasında sadece kocaman soru işaretleri bırakan o hikayelere birlikte dalalım. Şöyle bir an düşünün. Sıradan bir akşam en sevdiğiniz programı izliyorsunuz ve pat! Ekran kararıyor, yerine de ne olduğunu asla anlayamadığınız tuhaf bir görüntü geliyor. İşte bazı gizemler tam da böyle başlıyor. Herkesin gözü önünde, en kamusal alanda. Bazıları ise tam tersi, kapalı kapılar ardında yaşanıyor. Bir adam kendi evinde akla hayale sığmayacak bir halde bulunuyor. Ya da bir ailenin en güvende hissetmesi gereken yuvasının meğer bir kabusun merkezi olduğu ortaya çıkıyor. Peki ya açıklanamayan bir şey tek bir kişiyi değil de bütün bir topluluğu pençesine alırsa ne olur? İşte bu hikayeler gerçeğin bazen kurgudan çok ama çok daha tuhaf olabileceğinin kanıtı. Hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımız kaynağı belli olmayan o rahatsız edici iletişim biçimleri. Bazen bir şaka gibi görünen, bazen de ölümcül bir tehdit olabilen bu sinyallerin tek bir ortak noktası var, arkasındaki kişi ya da şey asla bulunamıyor. İşte 1987'de Chicago'da on binlerce insan televizyonları başında tam olarak bunu hissetti. Spor spikeri Dan Ronan'ın ekrandaki bu şaşkın ifadesi aslında bütün bir şehrin şaşkınlığının ta kendisiydi. Çünkü yayınları kim olduğu bilinmeyen biri tarafından resmen gasp edilmişti. Olayın kendisi zaten başlı başına bir tuhaflıklar zinciri. İlk kesinti kısa sürüyor ama birkaç saat sonra bu sefer başka bir kanalda yeniden beliriyor. Bozuk, metalik bir sesle anlamsız şeyler bağırıyor, kahkahalar atıyor, inliyor. Ama en acayibi ne biliyor musunuz? Yayın, Fransız hizmetçi kostümü giymiş birinin maskeli kişiyi bir sineklikle dövdüğü bir sahneyle aniden kesiliyor. Bu, tarihin en cüretkar yayın korsanlıklarından biriydi ve faili asla ama asla bulunamadı. Max Headroom olayı ne kadar aleni ve absürtse, şimdi anlatacağım vakada bir o kadar kişisel ve korkutucu. Çünkü bazen o hayalet sinyal tüm şehre değil, doğrudan size seslenir. Hava Kuvvetleri Yüzbaşısı Gary Sudbrink'in o gecesi tam bir kabustu. Bakın, ailesine habersiz gitmişti, yani onun orada olduğunu kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Önce bir sahtekarın arkadaşını arayıp kendini Gary olarak tanıttığını öğreniyor ve sonra gece 10.30'da telefon çalıyor, hattın diğer ucundaki o robotik ses adıyla seslenip tuhaf bir uyarıda bulunuyor. Gece boyunca bu aramalar devam etti, tam 3 kez daha ve her seferinde aynı mekanik ses ona bir çiftten, yani kendisinin bir kopyasından, bir benzerinden uzak durması gerektiğini ve hükümet müdahalesi olabileceğini söylüyor. Bu arayan kimdi? Bir şakacı mı? Yoksa çok daha tuhaf bir şey mi? Cevabı asla bulunamadı. Şimdi sadece bunu kim yaptı sorusunu değil, bu nasıl mümkün olabilir sorusunu sorduran suçlara geliyoruz. Bu vakalarda fiziksel kanıtlar hikayeyi çözmek yerine daha da imkansız bir hale sokuyor. MI6 ajanı Gareth Williams günlerdir ortada yok. Polis dairesine giriyor, her şey normal görünüyor. Ta ki banyodaki o kırmızı spor çantasını bulana kadar. Şimdi bu slayttaki en akıl almaz nokta son adım. Çantanın içinde Williams'ın cesedi var ama asıl imkansızlık şu, çanta dışarıdan kilitli. Bir insan kendini bir çantanın içine sokup, fermuarını çekip sonra da dışarıdan bir asma kilitle kendini nasıl kilitleyebilir ki? Polisin ters giden bir fantazi teorisi pek kimseyi tatmin etmedi. Hele ki Williams'ın Rus mafyası üzerine çalıştığı düşünülünce akla çok daha karanlık senaryolar geliyor. Takvimler 1922, yer Almanya'da ücra bir çiftlik evi. Gruber ailesi bir süredir tuhaf şeyler yaşıyor. Tavan arasından ayak sesleri geliyor, evdeki eşyalar yer değiştiriyor, hatta eve hiç almadıkları gazeteler buluyorlar. Ailenin hizmetçisi o kadar korkuyor ki evin perili olduğunu söyleyip işi bırakıyor ve bu karar muhtemelen onun hayatını kurtarıyor. Çünkü gerçek, perilerden falan çok daha korkunçtu. Soruşturmanın ortaya çıkardığı ihtimal, insanın kanını donduruyor. Katil, muhtemelen cinayetlerden aylar önce eve sızmış, tavan arasında saklanmış ve aileyi izlemiş. Bir gece ailenin 6 üyesini de bir kazmayla vahşice katletmiş. Ama en tüyler ürpertici kısım ne biliyor musunuz? Kanıtlar gösteriyor ki katil cinayetlerden sonra günlerce daha o evde yaşamaya devam etmiş. Hayvanları beslemiş, yemek yemiş, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sonra da geldiği gibi sessizce sırra kadem basmış.
Son bölümümüzde vites yükseltiyoruz. Artık bireysel trajedilerden çıkıp bütün kasabaları, hatta tüm dünyayı etkileyen fenomenlere bakıyoruz. Bu gizemler kolektif insan deneyiminin ne kadar acayip olabileceğini yüzümüze vuruyor. 1518 yazında Strasbourg'da bir kadın durup dururken sokakta dans etmeye başlıyor. Kısa süre sonra ona onlarca, sonra da yüzlerce kişi katılıyor. Ama bu bir şenlik değil, bu bir salgın. İnsanlar bitkinlikten, kalp krizinden ya da felçten yere yığılana kadar durmaksızın dans ediyorlar. Peki bu kitlesel hislerinin sebebi neydi? Bir teori, çavdar gibi tahıllarda büyüyen bir mantardan kaynaklanan ergot zehirlenmesi. Bu mantar, şiddetli sanrılara ve kasılmalara neden olabiliyor. Ama kesin bir cevap hala yok. Bu olay, tarihin en tuhaf sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Şimdi biraz daha modern zamanlara gelelim. Bir anlığına sessizce dinleyin. Kulağınıza uzaktan gelen bir kamyon motoru gibi, hiç durmayan, alçak frekanslı bir uğultu geliyor mu? Eğer geliyorsa yalnız değilsiniz. Uğultu ya da the hum olarak bilinen bu fenomen, dünyanın dört bir yanında, özellikle de sessiz kırsal bölgelerde yaşayan binlerce insan tarafından rapor ediliyor. Ve bunu duyanlar için hayatı gerçekten çekilmez hale getirebiliyor. Peki bu uğultu ne? Teoriler çok. Kimisi yüksek basınçlı gaz boru hatları gibi endüstriyel kaynakları suçluyor, kimisi bazı balıkların çiftleşme sesleri gibi biyolojik açıklamalar sunuyor. Tinnitus gibi tıbbi açıklamalar da var tabii. Ama bakın, bu grafikte de görebileceğiniz gibi tüm bu teorilere rağmen vakaların neredeyse yarısı hala bilinmeyen kategorisinde. Bu da uğultuyu modern dünyamızın en yaygın ve en sinir bozucu gizemlerinden biri yapıyor. Gördüğünüz gibi bu çözülemeyen gizemler çok farklı şekillerde karşımıza çıksa da hepsi de temel ve rahatsız edici sorular sorduruyor. O sinyalin arkasında kim var? O suç nasıl işlendi? Ya da hangi görünmez güç koca bir topluluğu esir alabildi? Belki de bu soruların net bir cevabı olmaması onları bu kadar unutulmaz kılıyor. İster duvarların içinde yaşayan bir katil olsun, ister dışarıdan kilitlenmiş bir çanta, isterse de ölüme dans eden bir kasaba. Bu hikayeler aklımızın alabileceği şeylerin sınırlarını zorluyor. Belki de bazı gizemlerin çözülmemesi daha iyidir. Ne dersiniz? Peki bu gece sizin aklınıza en çok hangisi takılacak?